Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Akşam için çok lezzetli bir yemek tarifiyle geldim. Hem de kızartmadan böyle kebap tadında bir karnıyarık hazırlayacağız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi patlıcanlarımı alacalı olarak soydum. Sap kısımlarını da böyle biraz kısalttım ama tam olarak çıkarmayalım o baş kısmını arkadaşlar. Bu baş kısmı patlıcanların piştikten sonra dağılmamasını sağlıyor. Kızartma yapmayacağız dedim. Çok az bir yağla yağlıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yeterli. Böyle fırçayla patlıcanların her tarafını, yani arkalı önlü her tarafını böyle kaplayacak şekilde yağlayalım. Ben tuzlu suya yatırmıyorum çünkü patlıcanlarım oldukça tazeydi, acı değildi. Eğer sizler patlıcanlarınızın acı olduğundan eminseniz bir yarım saat kadar tuzlu suda bekletip acı suyu çıktıktan sonra böyle bol suda güzelce yıkayıp daha sonra yağlama işlemine geçebilirsiniz. Kızartılınca tadı olmaz diye kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar, tam tersi çok daha lezzetli oluyor, böyle kebap tadında oluyor. Şimdi yağladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında patlıcanlarımı közlüyorum. Patlıcanlarımız pişe dursun. Biz şimdi iç harcını hazırlayalım. Tavamın içerisine kıymayı alıyorum. Benimki yağlı bir kıymaydı arkadaşlar. Dananın kaburga kısmını kullandım. Ve kavurma işlemine geçiyorum. Dikkat ederseniz şu an için tavama yağ koymadım. Kavrulduktan sonra kıymamızı ekleyeceğim. Kavurma işlemini yaparken alt kısmının renginin tamamen değişmesini beklemeden ve en önemlisi de kaşığın tersiyle ezerek bir yandan da kavurma işlemini yapıyorum. Böylece kıymamız piştiği zaman top top değil de tane tane olmuş olacak. 1,5 kilo patlıcan için toplam 400 gram kıyma kullandım. Arzu ederseniz kıyma miktarını biraz daha aşağı çekebilirsiniz. Şimdi kıymam güzelce kavrulduğu için üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine yemeklik doğramış olduğum soğanı bırakıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle 2-3 dakika kadar kavuracağım soğanla birlikte. Ve sivri biberi de ekliyorum. Sivri biber yerine elinizde kapya biber vardır veya dolmalık biber, elbette onları da kullanabilirsiniz. Kırmızı biberiniz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Daha renkli olmuş olur harcınız. Tabi salçasız olmaz diyorum ve 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 dolu yemek kaşığı da üzerine biber salçası ekliyorum. Kavuruyorum. Şöyle salçanın kokusu çıkana kadar, çok fazla kavurmamıza gerek yok. Ve yemeklik olarak doğramış olduğum domatesi de ilave edip domatesler yumuşayana kadar pişireceğim. Kabuklarını soymadım arkadaşlar ama sizler isterseniz kabuklarını soyabilirsiniz. O an elinizde domates yoksa kullanmanız şart değil arkadaşlar. Evet, şimdi domateslerim de yumuşadı. Üzerine artık tuz ve baharatları ilave ediyorum. Miktarları tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kimyon, pul biber ve karabiber kullandım baharat olarak. Tüm ölçüleri videomun hemen açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Tatlar güzelce özdeşleşsin diye baharatlarla beraber 1-2 dakika kadar daha pişirdim. Ve son olarak üzerine ince kıymış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Biliyorsunuz hani zaten şu an harcımız sıcak olduğu için maydanoz da çok çabuk bir şekilde içinde eriyecek. Karıştırıp almanız yeterli ocaktan. Ve patlıcanlarımı da fırından aldım. Şu an oldukça sıcak. Hemen içerisine doldurmayacağım. Sadece şöyle bir bıçakla bir kesik atıyorum. Yalnız aşağıdan şöyle 1 santim kadar bir mesafe bırakıyorum. Yani tam dibe kadar inmiyorum bıçakla. Soğuyan patlıcanlarımı ben bir yuvarlak tepsiye aldım. Orta kısımlarını da bakın bu şekilde açtım. Sandal gibi oldu. Şimdi bu aralara da ben hazırlamış olduğum harcı yerleştiriyorum. Bol bol yerleştirin arkadaşlar. Hazırlamış olduğum harcın hepsini patlıcanlara pay ettim ve üzerine domates dilimi ve biber yerleştireceğim. Bir tane domates yeterli. Elma dilimi şeklinde hemen onları doğrayıp patlıcanların üzerine bırakıyorum. Çeri domates varsa direkt onu da koyabilirsiniz. Son olarak seri biberle üzerini dekore ediyorum.
Kıymayı hazırlamış olduğum tavayı yıkamadan önce üzerine böyle kesmiş olduğum biberleri koydum. Hiç yağ eklemedim arkadaşlar. Zaten kıymanın kendi yağı tavada mevcuttu. Şöyle bakın, arkalı önlü sadece hafif kızarttım. Kızarttıktan sonra böyle kebap gibi oluyor fırında bir miktar pişince de. Biberleri de yerleştirdikten sonra fırına vermeden önce üzerine sosunu döküyorum. Sosunu kaynatmayacağız. Direkt sıcak suyla salçayı açıp üzerine dökeceğim. Evet, şimdi geniş bakın bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçasını kaynar su ile açıyorum. Eğer salçayı bu kadar fazla sevmiyorsanız miktarını sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaynamış su yerine soğuk su kesinlikle kullanmayın. Salçayı o zaman kolaylıkla açamazsınız. Diğer şekil ancak ocakta kaynatarak hani salçayı içinde eritebilirsiniz. Sosun hepsini dökmeden önce şöyle kaşıkla karnıyarıkların üzerine döküyorum. Sonrasında gezdiriyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında domates ve biber pişene kadar pişireceğim. Pişerken sadece mutfağı değil tüm evi inanın efsane bir koku sardı. Bir süre veremedim size çünkü fırından fırına pişme süresi değişir. Dediğim gibi domatesli biberin pişmesi yeterli. Zaten patlıcanımızı önden pişirmiştik. İçerisindeki kıymamız da pişmişti. Evet, su miktarı şu an size çok gibi gelebilir ama kesinlikle çok değil arkadaşlar. Böyle dinlenme sırasında suyunu çekiyor. Bir de özellikle ben biraz daha böyle sulu yapıyorum ekmeğe banmalık olsun diye. Yanında çok da bir şey istemiyor arkadaşlar. Sadece bir pilav veya salata hazırlamanız yeterli. Pirinç veya bulgur tamamen artık hani damak tadınıza göre hangisini seviyorsanız. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Biz çok severek yedik. Baharatları, tuzu, kıvamı hepsi yerindeydi. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Evet, videomun da sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.